Cici Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki şişle örgü başlama tekniğini ve haroşo yani düz örgü örmeyi göstereceğim size. Şimdi ben videoda çekim yapacağım için böyle küçük çorap şişleri aldım arkadaşlar. Siz ipinizin kalınlığına göre şişlerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi benim başlamam şöyle arkadaşlar. İpi belli bir uzunlukta alıyorum. 2 kat. Bu aradan geçirip şöyle bir iki tane çıkarıyorum. İlk yaptığımda da iki şişimi aynı anda kullanıyorum ki örgüyü ördüğümüzde bir gerginlik oluşmasın diye arkadaşlar. Sonra şöyle tutuyorum. Bakın şöyle. Bu aradan geçirip şuradaki ilmeği alıyorum. Bunu olabildiğince yavaş yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Buradan ilmeği geçiriyorum. Alttaki işaret parmağımdaki ipi alıyorum. Buradan çekiyorum. Bakın tekrar olabildiğince yavaş çekim yapacağım. Şöyle alttan iki şişimizi aynı anda aradan ipimizi geçiriyoruz. Şuradaki ipimle de baş parmağımla da ipi çekiyorum arkadaşlar. Bu çok güzel bir başlama tekniği arkadaşlar. Hem esnek oluyor. Esnek olduğu için de otomatikman bluzunuzu ördüğünüzde ilk sıranızda bir gerginlik yaratmıyor. Bakın şöyle alttan girdim, aldım, buraya geçiyorum. Bunu alıp bu aradan çıkarıyorum. Baş parmağımdaki ipi bırakıyorum. Bakın tekrar alttan çekiyorum. Evet. Şimdi düz örgü yani haroşa dediğimiz örgüyü gösteriyorum. İki şişe bunu geçirdik arkadaşlar. Şöyle bir bolluğumuz var. Bir tane şişimizi çekip çıkarıyoruz. Bakın örgümüz hafif bol. Hiçbir gerginliği yok. Şimdi size haroşa örme tekniğini göstereceğim. Bu attığımız ilmeklerle. Birinci örgümüzü örmeden alıyoruz arkadaşlar. Şişimizin üstüne her zaman. Ben baştaki ilmeği örmüyorum. Kenarı düzgün ve simetrik çıksın diye. Şimdi bakın şöyle batıyoruz. Üstüne doluyoruz, çekiyoruz. Ben elde örgü örüyorum arkadaşlar. Boyunda örenler veya tığ gibi kullananlar da olabilir. Herkes nasıl alıştıysa öyle örsün. Ben sadece teknik olarak göstereceğim size. İpi doladım, çektim. İpi doladım, çektim. Çok örgümü sıkmamaya çalışıyorum. O zaman duruşu da daha güzel oluyor örgümüzün. Çok gergin ve sıkı bir eliniz varsa hafif bir bollaştırmaya çalışın. Sonuncu ilmeğimize kadar hepsini ördük arkadaşlar. Çeviriyorum öbür tarafa. Gene ilk baştaki örneğimi hiç örmeden elime alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum arkadaşlar. Tekrar düz örgü örüyorum. Şimdi haroşa örüldükçe çok güzel bir böyle deniz dalgası gibi bir dalga çıkıyor arkadaşlar. Onu göstereceğim şimdi size. Birkaç sıra ördükten sonra bundan çok güzel bebek hırkaları örebilirsiniz. Bebek pati örebilirsiniz. Veya büyük bir hırka örmek istiyorsanız. Haroşa örgü biraz daha ağır tutabilir. İp çok toplayan bir örnek. O yüzden bebeklerde tercih edebilirsiniz. Büyüklerde daha çok düz örgü. Bakın alttan şişimi taktım arkadaşlar başlarken. Çıkardım ilmeğimi, ipimi ön tarafa aldım. Benim başlama şeklim bu arkadaşlar. Şimdi onun sebebini de size göstereceğim. Bakın taktım. Üstünden geçiriyorum. Dümdüz. Hiçbir şey yapmadan. Hep aynı sistemle. Haroşanın mantığı bu arkadaşlar. Arkada da önde de aynı teknikle örgü örüyorsunuz. Şimdi bu kenarda neden öyle başladığımı size göstereceğim şimdi arkadaşlar. Birkaç süre önce daha net gözüküyor. Son ilmeğe kadar ördüm. Şöyle çektim. Bakın arkadaşlar şöyle kenarı böyle balık sırtı gibi oluyor. Böyle ördüğünüzde. Çok güzel bir örgü duruyor. Böyle top top olmuyor.
Diyelim yeleğin kenarında kullanacaksınız. İlik düğme yapacağınız zaman çok güzel şık duruyor. Bakın tekrar göstereyim. Şişimi alttan taktım. Bu şişten çıkardım. İğmeğimi ön tarafa geçirdim. Çok basit. Birinci ilmeği örmüyoruz yani. Dümdüz örgü örüyoruz. Şimdi birkaç sıra ördükten sonra size o dalga dalga nasıl duruyor onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu ilmek sayısı olarak da arkadaşlar kendiniz öreceğiniz şekle göre istediğiniz ilmek sayısında başlayabilirsiniz. Bakın kenarımız, iki kenarımızda da çok güzel bir örgü oluştu. Bakın. Şimdi dalga dediğimde şu arkadaşlar. Onu da hemen göstereyim size. Bakın haraşo örgüde iyice yakından göstereyim. Şuralarda şöyle küçük dalgalar oluşuyor. Bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Baştaki başlama tekniğini aldığınızı düşünüyorum. İkinci videomda da size düz nasıl örülür onu göstereceğim arkadaşlar. Bu haraşoydu. Düzde de bir sıra ters bir sıra düz örülüyor. Onu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Dediğim gibi ilmek atma şekli herkesin yöresine göre değişebilir. Farklılık gösterebilir. Bunda hiçbir sorun yok. Bakın kenarlarımızı tekrar gösteriyorum. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diliyorum arkadaşlar. Beğenip abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin. Hoşça kalın.